Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'den Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce modelini yaptım. Bir modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız varmış. Onu istediler. Onun için şöyle Alize Angora Gold kullanıyorum. İpimin renk numarası 257 numara. İpimizin renk numarası hanımlar. Şöyle 4 numara tığ kullanıyorum. 1,60 miligram tığımın ucu. Şöyle küçük bir parçada sadece model anlatımını yapmıştım. Bunu temsilen hanımlar kol ve yaka kesimini nasıl yapacaksınız? Sadece onu anlatacağım. Gerçekten çok küçük bir parça. Şöyle ben yelek yapmadığım için sadece model anlatımı yaptığım için küçük parçalarda yapıyorum. Siz değerli takipçilerim isteyince kıramıyorum. O yüzden kol ve yaka kesimini anlatacağım şimdi size. Şimdi şöyle hanımlar, kol altı oyuntusuyla başlayacağız. Şöyle küçük bir ben parçam küçük olduğu için tabii ki ben küçük yapıyorum. Siz şöyle şu kadarcık bir şey yapabilirsiniz. Benim parçam küçük olduğu için 3 tane zincir çektim. Şöyle trabzanlarımı örüyorum. Sadece bir modelde kol altı kesimini göstereceğim. Sadece göstermelik hanımlar. Şöyle zincirimin altından giriyorum. Bakın. 1 2 3 buradaki sık iğnemin içine batıyorum. Bir tane trabzan zincirimin içine batıyorum. 1 2 3 Burası bizim kol altı oyuntumuz olacak hanımlar. Dediğim gibi benim parçam çok küçük olduğu için bu kadar. Şurayı da şu gördüğünüz şu trabzanları da şu şekil şurası olarak devam ettireceğim. Şimdi yine trabzanlarımı örüyorum. Herhangi bir değişiklik yok. İpimi doladım. Bakın karşıya batıyorum. Buraya değil karşıya batıyorum. Şöyle 1 2 3 4 1 2 zincir ipimi doladım. Geriye dönüyorum. Bakın şu boşluğa batıyorum. 1 modelimizi de bu şekilde uyguluyoruz. 2 3 4 ipimi doladım. Ara trabzanlarımı örüyorum. İpimi doluyorum. Bakın önümdeki boşluğa değil ileriye batıyorum. 1 2 3 4 1 2 zincir ipimi doladım. Geriye batıyorum. Şöyle 1 2 Beni daha önce izleyen arkadaşlarımız zaten modeli biliyordur. Şöyle o yüzden hızlı geçiyorum. İpimi doladım. Hiç zincir çekmeden ara trabzanlarımı örüyorum. Şimdi burada yaka kesintisi yapmayacağım. Normal modelimi örmeye devam edeceğim. Ya da şöyle burada 3 tane ör yapıp şöyle 4 tane olması gerekirken 3 tane trabzan. Bir zincir çekiyorum. İpimi doladım. Zincirimi de 1'e indirdim. Şöyle 1 2 3 daha küçük bir model yaptım. İpimi doladım. Şöyle kenar trabzanlarımı örüyorum. Kesinti trabzanlarımı azaltarak başladım. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Şimdi yakaya devam edeceğiz. İpimi doladım. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımı örüyorum. Buradaki trabzanlarımı ördüm hanımlar. Burada
yapmamız gereken 3 zincir çekmek. Ben hiç zincir çekmeyeceğim. Burada şöyle direktmen şöyle birleştirdim. 1 2 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. 3 zincirimiz var, pardon. Zaten burada çekmedik. İpimi doladım ve ara trabzanlarımı örüyorum. 1 2 3 zincir, tepeye sık iğne. 1 2 3 zincir, ara trabzanlarımı örüyorum. Yelek başlamak için benden kol ve yaka kesimini bekleyen arkadaşlarımız varmış. Onun için şöyle pratik bir şekilde nasıl yapacaksınız onu anlatmak istedim. 3 tane zincirimi çektim. Şu ara trabzanlarımızı devam edeceğiz. Burada 4 tane trabzanım var. 4 tane olarak şöyle devam ediyorum hanımlar. Bakın burası bizim kol altı boyuntumuz oldu. Dediğim gibi benim küçük bir parça olduğu için şöyle bir model kestim. Şöyle siz büyük yelek yaptığınız zaman şöyle 2 modeli kesin hanımlar. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Artık modelimizi uygulayacağız. Yaka kesimine gelince kesime beraber devam edeceğiz. Şimdi burada anlatacağım bir şey yok. Burada artık dönüşlerimizi sağlıyoruz. Burası bizim kol altı oyuntumuz oldu. Şimdi yaka kesimiyle devam edeceğiz. Evet hanımlar, yaka kısmına geldim. Bir tane zincir çekiyorum. Burada modelimi uygulamıyorum. Sadece bir zincir çekip ipimi doladım. Buradaki kenar trabzanımızın tepesine batıp trabzanlarımızı örüyoruz. Buradaki modeli bitirmiş olduk hanımlar. Bir, iki, üç zincir ve dönüyorum. İpimi doladım. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Bir zincir çekmeden ipimi doluyorum. Bir, iki atlıyorum. Şöyle bir, iki atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Bir, iki tane trabzan. Bakın şuradaki trabzanlarımız. Bir, iki, üç zincir. Tepeye sık iğne. Bir, iki, üç zincir. Ve ara trabzanlarımı örüyorum. Burada herhangi bir işlemimiz yok. Kol altında dediğim gibi buradan sadece trabzanlarımızı örüp döneceğiz. Ben şimdi dönüp yine yakaya geleyim. Beraber yaka kesimine devam edeceğiz. Evet hanımlar, yaka kesimine geldim. Modelimi uyguladım. Şimdi ipimi doluyorum. Şöyle kenar trabzanlarımı yapıyorum. Burada 2 tane trabzanımız var. Atlıyoruz. Şöyle kenar trabzanlarımızı uyguluyoruz. Bir, iki, üç zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Yine kenar trabzanlarımızı uyguluyoruz. Bir, iki, üç zincir. Burada zincir çekmiyorum. Kesimdeyim hanımlar. Yine şöyle buradaki tepe kısmına sık iğne ile sabitliyorum modelimin. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Şöyle ara trabzanlarımı örüyorum. Yine yakada kesim yaptım hanımlar. Şimdi tekrar döneyim, yakaya geleyim. Beraber devam edeceğiz. Dediğim gibi kol altında herhangi bir uygulamamız yok. Bakın şöyle batıyorum. Kenar trabzanlarımı örüp
dönüyorum. Kol altı oyuntumuz bu şekil. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Şimdi öreceğim yaka kısmına gelene kadar. Evet hanımlar, yine yaka kısmına geldim. İpimi doluyorum burada. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Bakın şöyle kenar trabzanlarıma batıp kenar trabzanlarımı örüyorum. Yine kesim yapmış olduk. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Evet hanımlar. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. 1 2 3. trabzanın tepesine bakın, ara trabzan. Şöyle yine burada alt sırada yaptığımız gibi 2 tane trabzan. 1 2 3 zincir. Tepe kısmına batıyorum. Sık iğne 1 2 3 zincir. Ve kenar trabzanlarımı örüyorum. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Benim şöyle dediğim gibi ben küçük bir 4 model üzerine kurdum. Küçük bir parça olduğu için omuzda bir modelim kalmış oluyor hanımlar. Tabii ki sizin böyle olmayacak. Kime yapıyorsanız onların omuzunun genişliğine göre onu siz ayarlayacaksınız. Dört trabzan, 2 zincir, geriye dönüyorum ve tekrar şöyle 4 trabzan da buraya. İpimi doluyorum ve bakın şu 2 trabzanı da atlayıp şöyle yaka trabzanımı örüyorum. Bu şekilde kesimimizi bitirmiş olduk hanımlar. Bakın. Üç zincir çekip tekrar geriye dönüyorum. Şöyle zincirle bitirmek istiyorum şunu. 1 2 3 zincir, tepeye sık iğne. 1 2 3 zincir, trabzanlarımı örüyorum. Şöyle ipimi koparmak istiyorum. Evet hanımlar, bakın yakamızı bu şekilde kesimi, kol altını, yakasını bu şekilde kesmiş olduk. Gördüğünüz gibi gerçekten çok kolay bir model, çok çabuk hızlı ilerleyebilen bir model, çok da şık zarif bir model. Umarım kol ve yaka kesimini de anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.